Emco Elektronik'ten merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PLC üzerinde Modbus Ladder komutunu inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle Hyper2IDE programından yardım sekmesinden ulaşabileceğiniz dokümanımızı açıyoruz. Burada Modbus Ladder komutumuzu bulmak için arama kısmına Modbus Ladder yazdıktan sonra karşımıza çıkan sayfadan Modbus Ladder komutumuzu seçebiliriz. Burada öncelikle bakacak olursak Modbus Ladder komutu, komut ismi Modbus ve bizim PLC'mize bağlı RS232 ve RS485 portundan bağlı olan genişleme modülleriyle haberleşme yapmamızı sağlayan komutumuz. Burada komutumuzu seçtikten sonra bizden 4 adet veri bilgisi istiyor. Bunlar COM, TBL, WR ve WRID olmak üzere 4 farklı bilgi istiyor. Burada COM bizim için PLC üzerindeki RS232 portunu mu, RS485 portunu mu tercih edeceğimizi seçtiğimiz veri girdisi. TBL ise string veri tipinde olan bir giriş. Bu da Modbus tablomuzun ismini belirttiğimiz veri girişimiz. WR durum register'ı, WRID ise Modbus tablosu komut indeksi. Yani Modbus haberleşmemizin durumunu kontrol ettiğimiz durum register'ı hangi veri alanından kontrol etmek istiyorsak onu girdiğimiz kısım. Burada gördüğünüz üzere durum register hata kodlarından da aldığımız veriye göre hata yok, geçersiz fonksiyon, geçersiz adres, geçersiz veri, komut işleniyor, slave meşgul, haberleşme, zaman aşımı gibi bilgiler alabiliyoruz. Bizim için haberleşme doğru sağlanıyor ise burada 5 değerini görmemiz gerekiyor. Yani komut işleniyor değerini görmemiz gerekiyor. Şimdi uygulama notları üzerinden bakacak olursak burada bir örneğimizi görebiliriz. Bazı koşullara göre Modbus haberleşmemizi bağlamış. Ben de size kendi yaptığım bir uygulama üzerinden anlatım gerçekleştireceğim. Ondan önce haberleşme yapacağım cihazımızı göstereyim sizlere. Bizim Prop.io modülümüz RS485 portundan operatör paneli veya PLC gibi kontrol cihazlarıyla haberleşebilen, panel arkasına veya raya montaj edilebilen genişleme modülümüz. Bunun haberleşme ayarlarına bakacak olursak da ID'si, baud rate'i, stop bit ve parity bit gibi standart ayarlamaları mevcut. Bizim ilgilendiğimiz kısım ise dijital giriş çıkış adresleri, analog giriş çıkış adresleri olacak. Şimdi bu adresler açık kalsın. Ben bu modül ile PLC'mizi haberleştirdiğim uygulamayı sizlere göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere M0 kapalı kontağına bağlamış olduğum Modbus komutu, ki bunlara komutlar kısmından erişebilirsiniz. Haberleşme, Modbus haberleşme komutunu seçebilirsiniz. M0 kapalı kontağıma bağlı olan Modbus komutuma tıkladığımda burada COM-ID kısmına K1 değerini vermişim. Bunu bahsetmiştik uygulama notları üzerinden de gördüğümüz üzere K1 seçili olduğu için RS485 portunu kullanacağını anlatıyor. TBL yani Modbus tablosu komutumuzda IO0 ismini vermişim ben. Yani buraya siz bir string veri girişi yapacaksınız. Bu da Modbus tablonuzun ismi anlamına gelecek. Burada da durum registerlarımın girildiği kısımlar mevcut. Ben D0 ve D1 veri alanlarına bunu tanımlamış bulunmaktayım. Şimdi detaylı olarak bakacak olursak ben Prop.io modülü üzerinde bulunan giriş ve çıkışları ladder komutlarını yazmış bulunmaktayım. Dijital giriş 1'e değer geldiğinde dijital giriş 1
aktif oluyor. Dijital çıkış 1 aktif oluyor şu anda. Gelecek olursak PLC üzerinde yaptığımız ayarlamaları anlatalım. PLC'imle Modbus haberleşme komutunda da girdiğim üzere RS485 portunu kullanacağımı belirttim. Burada da Slave ID, haberleşme hızı, parity bit, stop bit gibi değerleri benim kullanmış olduğum Prop IO modüllerinin değerlerini giriyorum. Cihazımın ID'si 2 idi. Haberleşme hızı 5.057.600'dü. Onları tanımlamış bulunmaktayım ve haberleşme türünü PLC Master olacağı için Modbus R2'yu Master olarak seçtim. Bunları gelip tamama bastıktan sonra PLC artık Modbus tablosu kısmına geliyorum. Orada TBL kısmında string veri giriş olarak yaptığımız IO0 değerini burada tablo ismi olarak görebilirsiniz. Şimdi bu kısma gelecek olursak da burada fonksiyon kodu, adres ve uzunluk değerleri mevcut. Ve burada PLC'nin sanal adresleri tanımlı. Burada read discrete inputs dediğimiz bu prop IO modülünü burada bırakmıştık değerleri. Dijital girişimin 10.001'den 10.008'e kadar adres aralığındaki 8 bitin olduğunu söylüyor ve tipinin okuma yazma olduğunu belirtiyor. PLC kısmına da gördüğünüz gibi okuma olarak seçili ve adresi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi devam ediyor. Ben bunları birinci girişi M100'e, ikinci girişi M101 olmak üzere 8 adres şeklinde tanımlamış bulunmaktayım. Daha sonra gelecek olursak da write single coil, yani bunlar da yazma kısımları. Bunlar da yine 8 adres. Burada gördüğünüz üzere yine Propaya modülümün dijital çıkışları bağlı şu anda bu adreslere. Yine analog inputlarım D veri alanlarına bağlı olan 4 adres read input register olarak tanımlı. Ve analog çıkışlarım da yine D'li veri alanlarıma bağlı write single register olarak tanımlı durumda. Burada gördüğümüz PLC'nin sanal adresleri ve D veri alanlarını daha sonrasında kendim PLC etiket kısmında görebileceğimiz üzere isimlendirmelerini yaptım. M100'den başlayan analog IO digital input 1, IO digital input 2 şeklinde. Yine 200 adreslere gelecek olursak da burada 200 adreslere gelecek olursak da burada IO digital out 1, digital out 2 şeklinde 8 adresimde tanımladım. Yine D veri alanlarına gelecek olursak D200 adresler analog outputlarım, D100 adresleri ise analog inputlarımı tanımlamış bulunmaktayım. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra ladder kısmında istediğiniz gibi hem dijital giriş çıkışları hem de analog giriş çıkışları kullanabilirsiniz. Buradan da Modbus register'ınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Modbus komutumuz bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.